Bluzumuzun ikinci bölümüyle devam ediyoruz. Şuradaki işaretimi tam olması gereken yere takıyorum. Ve tersten örmeye devam ederek yakaya doğru gidiyorum. Ve şimdi geldik öne. Burada ben yine bu iki tane ilmeği birlikte alarak öndeki yuvarlanmayı istediğim gibi olsun diyerek beraberce alıyorum ve burada 4 ilmek eksiltecektim. Bir tanesini eksiltmiş oldum ve devam ediyorum. Şimdi gerçekten uzun zamandır örgü öğrenenler bilir. Burada eğer eksiltmeleri sadece önden yaparsanız, ipiniz kalınsa, şişiniz de kalınsa orada büyükçe bir çıkıntı oluyor. Bakın şimdiki. Hemen gösteriyorum. Şurada ben tersten yapmış olmama rağmen burada bir kabalık oluştu. Görüyor musunuz? Bu kadar uğraşmama rağmen kabalık oluştu. 1 2 3 ilmeğimi kesiyorum ve kola doğru gidiyorum. Kolda artık 2 eksiltme aşamasına gelmiştik. 3 ilmeği birlikte alarak bir ilmek haline getiriyorum. 2 ilmeğim eksilmiş oldu. 3 ilmeği normal şekilde örüyorum ve tersini düz örüyorum ta ki yakaya kadar. Yakada yine bir eksilteceğim. Yine 2 ilmeği birden alıyorum. Dönüyorum. Toplam 3 ilmek burada eksilteceğim. Şöyle bakın. Şurası ön ortamız ve 3 ilmek daha eksilttik. Baya bir yakamız oldu. Bu tarafta böyle olduğunda ben yakamın genişliğine birazdan aynaya bakarak karar vereceğim. Şurada bir düz gidip terse doğru geleyim. Bir aynaya bakıp hemen döneceğim. Son 2 taneyi yine birlikte alarak eksiltmemi yapıyorum. Şu ortaya bir adet ön ortası işareti alıyorum. Aynaya bakıp bir geliyorum. Aynaya bakıp geldim. Şurada 2 tane ilmeği birlikte almıştım. Bunları geri söküyorum ve normal şekilde eksiltmeden öreceğim. Çünkü şuradaki artık kesme benim için yeterli olacak. Daha oyuk bir yaka istemiyorum. Bu noktadan sonra yakamız düz çıkacak. Sadece kol tarafından eksilterek devam edeceğiz. Şurayı şöyle bir öreyim. Hemen size de açıp yakamın genişliğini göstermek istiyorum. Şimdi şu ortadaki beyaz ipim benim 10 ilmek birden keserek ön yapmış olduğum yakamın tam ortasında 5 ilmeğin hemen bitiminde bir nokta. Ön ortası. Şimdi şuradan itibaren görüyorsunuz yakam burada. Buraya kadar oydum. Şuradan da 1-2 sıra yukarıya doğru çıktığında benim istediğim bir yaka olacak. Şuradan da şöyle bir yaka olacak. Şöyle birazcık daha yayvan. Bu bayağı bir iyi benim için. Şurada arkayı da karşısına koyduğumda güzelce anlatabilecek miyim? Hemen gösteriyorum size. Şöyle birazcık öne çekeyim. Kamerama sığmadı. Şimdi şuraya kadar burası devam edecek. Şurası devam edecek. Daha sonra da şu tarafı oyarak
Orayı da devam ettireceğiz. Şimdi yakamın birleşim noktası şurası olacak. Bununki de burası olacak ve benim için yeterli bir yaka olacak. Önde şu andan itibaren devam etmiyorum. Önde 10, 4 ve 3 şeklinde kesim yaptım. Bu tarafa da kesim yapacağım ve devam edeceğim kollardan kesmeye. Aynen arka bedende olduğu gibi yakada çıkış olurken kolda eksilecek ve tek bir noktada bitireceğim. Ön bedende yakamın ve omzun diğer bölümünü örebilmek için şuradan ipimi tığımın yardımıyla bağlıyorum ve sağ tarafta yapmış olduğumuz işlemlerin hepsini sol tarafta da yaparak devam ediyoruz. Ön yakamızın ve arka yakamızın son hali bu. Şimdi bir güzel bunları tersinden yüz yüze koyacağım ve ilmek kaydırma ile birleştirmeye başlayacağım. Nereleri birleştirdiğimi size çizimle anlatmam daha kolay olacak. Büyük parçalar kameraya ne kadar zorlasam da sığdıramıyorum. Yeterli bir alanım yok. O yüzden çizimle tüm detayları anlatacağım. Hiç merak etmeyin. Buradan etek ucundan şuradaki işaretlere kadar ilmek kaydırma yapacağız ve burası bizim etek ucumuz ve yan bölüm. Şuradaki iki nokta arası kolumuzun geçeceği bölüm ve bu koldan kolumuzun üst noktasından yakaya kadar olan bölümde bizim kol üstümüz ve omuz. Yakaya kadar da ilmek kaydırma yapacağız. Şuradaki gibi bir görüntü elde edeceğiz. Görüyorsunuz, burayı birleştirdim ilmek kaydırmayla. Yakadan kola kadar yaptım. Burada ipimi kaybettim. Burada tekrar ipimi taktım ve etek ucunda bitirdim ve iplerimi sakladım. Temiz bir görüntü. Aynı işlemi burada da yapacağız ve ilmek kaydırmayı beraberce birkaç tane yaparak görelim. Videoyu böyle çok uzun olsun istemiyorum arkadaşlar. Böyle saatlerce aynı konuyu anlatmak istemiyorum. Çok fazla uzuyor. Yoksa yani ben oturayım 2 gün boyunca baştan aşağıya bluzu nasıl ördüm diye anlatayım, olmaz yani. Ben kendim seyrederken sıkılıyorum. Uzun videolara çok güzel de olsa sardıra sardıra seyrediyorum. Aynı şey benim videoma da yapasını istemem. O yüzden böyle az ve öz anlaşılacak kısımlarını anlatarak geçiyorum. Şurada görüyorsunuz, ilmek kaydırma yapa yapa burada temiz bir dikişimiz olacak. Benim ipim tüylü bir ip olduğu için ve her ilmekten geçirişimde iğne ile şu tüyler böyle yer değiştirip topaklanıp düğüm gibi olduğu için onu istemiyorum. Daha önce hırkamda deneme yapmıştım. Bu ipten bir tane hırka yapmıştım, hatırlıyorsunuzdur. Resmini koyarım bir yerlere. Onda bir deneme yapmıştım ben. Ondan sonra vazgeçmiştim. Şimdi burada tekrar denemedim. Eğer ipiniz müsaitse dikebilirsiniz veya böyle de yapabilirsiniz. Sadece tek yapmanız gereken, ilmek kaydırırken şuradaki ilmeklerinizi sıkmadan böyle rahat rahat düzelte düzelte yapmanız. Tüm bu yan dikişi yapıyorum ve buluşuyoruz. Dikişlerimiz, birleştirmelerimiz bittikten sonra bir şişe, misinalı şişe geçiyorum. Misinalı şişle yapmayacaksanız, misinalı şişiniz yoksa omzun bir tanesini birleştirmiyorsunuz. Yakadan şişinizi diziyorsunuz 2 şişle ve işiniz bittikten sonra omzu birleştiriyorsunuz. Şimdi ben böyle bir imkanım varken kullanmak istiyorum ve
Şurada görmüş olduğum her ilmeğin tepesinden bir tane ilmek alarak devam ediyorum. Şu an tam ön ortasındayım ve saymak istiyorum kaç tane ilmek yaptım. Ve 20.yi tam ön ortasına yapacağım. 19 tane ilmek yapmışım. Bu benim bluzum için geçerli arkadaşlar. Hemen şuradan başlayarak 19 ilmek sayacağım. Siz eğer bu iple yapmadıysanız, bu şişle yapmadıysanız farklı bir sayınız çıkabilir. Ben size zaten en sonda bedeninize göre bu bluzu nasıl yapacağınızı da anlatacağım. Şimdi başlıyorum en ortasından itibaren aynı ilmeği omuza kadar atmaya. Ve aynı sayıyı arka ortasına da bir işaret yapacağım şimdi. Oradan da aynı şekilde yaptıktan sonra buluşuyoruz. Ve kıvrılmayan bir düz örgüyle kenarı nasıl yapıyoruz onu anlatıyorum. Yakama şişimi geçirdim. Arka ortasından sağ sol eşit sayılar, ön ortasından sağ sol eşit sayılar şeklinde güzelce bir sıra örüyorum. Bir sıra sonra da zaten kesmeye başlayacağız tekrar. Düz örüyorum, lastik yapmıyorum. Model böyleydi. Hızlı. Şimdi geldik örgümüzün başlangıç noktasına. Burada sizinle beraber lastiğimizin, daha doğrusu bu düz örgümüz şu an bizim lastiğimiz. Bu düz örgümüzün kıvrılmaması için ne yapacağımıza. Önce ilmeğimizi sağ elimdeki şişime örmeden geçiriyorum. Arkasından bir alt sıradan sol şişimle ilmek çıkarttım. Bir alt sıradaki ilmeği aldım. Bunu şişimle, sağdaki şişimle örüyorum ve örmediğim ilmeği de üzerinden geçiriyorum. Tekrar yapalım. İlmeğimi örmeden aldım. Arkasındaki bir alt sıradaki ilmeği alıyorum şişime. Şöyle biraz tüylü bir ipim olduğu için düzeltiyorum. Sol elimdeki şişimde şu şişime örmeden geçirdiğim ilmeğin bir alt sırasındaki ilmeği aldım. Bunu örüyorum ve örmeden aldığım ilmeği ördüğüm ilmeğin üzerinden geçiriyorum. Sağımda şu an ördüğüm ilmeğim var. Şöyle güzel tok bir örgü yapımız oluyor. Tersi böyle. Pek tersinden şu an pek bir şey anlaşılmıyor ama şu alttaki doku ile şuradaki doku farklı. Burası iki kat gibi oldu. Zaten kıvrılmamasında o tokluk sağlıyor. Şimdi tekrar yapalım bir tane daha. Kameraya da bakayım doğru gözüküyor mu? Şuradaki ilmeğimi alıyorum. Bir alt sıradaki ilmeğimi sol şişimle alıyorum. Düzelttim. Ben tüylü olduğu için düzeltiyorum. Sizin ipiniz düzse düzeltme ihtiyacınız zaten olmayacak. Bu alt sıradaki ilmeği ördüm. Örmeden şişime geçirdiğim ilmeği de üzerinden atlatarak ipimi düzeltiyorum. Bütün sırayı böyle yaptıktan sonra kesme işlemine geçeceğiz. Evet, bütün sırayı yaptım. Şimdi ikişer ikişer keserek yakamızın bitişini yapıyoruz. Bu kesme işleminden sonra da artık bluzumuzun tüm ipliklerini temizliyoruz ve detaylara geçeceğiz.
Şurada hemen size bir miktar kestim. Son durumu da göstereyim. Şu ipimi şöyle alayım. Görüyorsunuz. Hiç kıvrılmayan düz bir yaka kesimimiz oldu. Burada şöyle bir yaklaşık bir 1,5-2 santime yakın düz ördük. Ama az önce yapmış olduğumuz işlemden sonra o kadar güzel bir görüntüsü var ki çok beğendim. Bunu ben de yeni öğrendim arkadaşlar. Yıllar önce bir yapmıştım ama unuttum. Şimdi yeniden öğrenince hoşuma gitti. Ara ara bilgileri tazelemek gerekiyor ve detaylarda buluşalım. Yakanın son halini görüyorsunuz ve arkayı da görüyorsunuz. Ütü falan yapmadım, hiçbir şey yapmadım. Kesinlikle kıvrılmıyor. Bu modele çok güzel oldu. Burayı tığlamayı düşünüyordum. Son anda hatırladım. Yıllar önce yapmıştım. Birçok yerde kullanacağınız kıvrılmayan düz lastik yöntemi. Evet efendim, geldik bluzumuzun detaylarına. Çok kolay, basit bir bluzdu. Salaş, güzel, modern, her zaman giyilebilecek bir bluz. Her zaman derken de şunu düşünüyorum. Ben 18 yaşında da bu tarz şeyleri seviyordum. Geldim bu yaşa, hala bu tarz şeyler moda. Yeter ki bir şeylerle kombinlemeyi bilelim veya kendimize yakıştıralım. Modanın kör kütük kölesi olmayalım. Moda tamam, güzeldir. Bize bir tatlılık katar hayatımıza. Renkler, dokular, kokular derken, ama %100 her şeyini takip edeyim derseniz de tehlikelidir. Birazcık daha kontrollü yaklaşmamız, kendimize bir tarz oluşturmamız lazım. Şimdi bu kısa kendi fikirlerimi söyledikten sonra gelelim nasıl bir bluz yaptığımıza. Vakko bluz. Geçenlerde Instagram'da girdim dolaşırken bu bluz benim karşıma çıktı ve direkt dedim ben bunu örmeliyim. Gecenin 3'ü başladım. Şöyle elimde de aynı renk ve aynı kalınlık bir ipim vardı. Daha önceden hırkamı yapmıştım. Videoda da gösterdim. Moher bir ip. Böyle tatlı bir ne sarısı bu? Hardal sarısı diyebiliriz. Hoş bir ip. Şişim 6 lastiklerde kullandım ve 8 numarayı da ön ve arka bedenin düz olan tüm yerlerinde kullandım. Yakada tekrar 6 numara şiş kullandım. Misinalı bir şiş ile ördüm ama bu şart değil. Tek bir koldan, mesela ben bunu 2 şişle yaka yapsaydım, sadece sol kolu, şurada ışığımı da ayarlamaya çalışıyorum bir yandan, sadece sol omzu dikmezdim ve orada yakamı dizdikten sonra, bitirdikten sonra sol omzu birleştirirdim. Böylece dikişim de sol arkaya denk gelmiş olurdu. Göze batan bir dikiş olmazdı. Tığımı 4 numara tığ ile birleştirdim. Kiloyu da hemen şuraya ekleyeyim. 300 gram 295, ama ben hadi 5 gramı da orada yazmayayım diye 300 gram yazıyorum. Burada verdiğim ölçüler, şiş numarası, ip numarası herkesin aynı olmayabilir. Lütfen bu konuyu dikkate alarak yaparsanız çok hoşuma gidecek. Size de yanlış bilgi vermiş olmam. Enimiz 118 santimdi. Lastik eninden bahsediyorum. 60 santim önde, 58 santim arkada lastik ördüm ve toplamda 118 santim ediyor. Bu bana bayağı bol oldu ama ben severim böyle bol şeyleri. Özellikle dar pantolonlarla veya dar eteklerle veya içerisine giymiş olduğumuz streç elbiselerle bu bluzlar çok güzel durur. O yüzden seviyorum. Klasik kot pantolonlarla veya beyaz gömleklerle de kullanabilirsiniz. Deri pantolonlarla kullanabilirsiniz. İçerisine boğazlı yaka veya sıfır yaka bluzlar giyerek kullanabilirsiniz. Veya içerisine hiçbir şey giymeden
Sadece bluz olarak da kullanabilirsiniz. Bu kıyafeti uzun yaparak elbise olarak da kullanabilirsiniz. Gelelim yakada. Ben şuradaki ölçüden bahsediyorum yaka derken arkadaşlar. Sadece şuradan şuraya bir düz ölçüm yaptığımda burası 24 santim ve boyda şu omuzdan itibaren aşağıya kadar ölçtüğümüzde 78 santim. Şurada hemen size diğer sayfayı da göstermek istiyorum. Ve burada da ölçülerimizi daha net görüyorsunuz arkadaşlar. Beden konusunda 118 santim bayağı salaş bir bluz. Şu bölümden bahsediyorum. Şu kol bölümüne kadar. Hemen şurada bir açayım. Şurada kol bölümüne kadar. Şu mavi ile belirttiğim bölümler kol bölümleri. Şuradaki bölüme kadar 118 santim ile gidiyoruz biz arkadaşlar. Önün ve arkanın toplamını söylüyorum şu an. Eğer kalça ölçünüz kalçaya kadar uzanan bir bluz ise bu. Siz öyle yapmayı tercih ediyorsanız. Benimki tam kalçaya kadar inmiyor. Kalça üstünde bitiyor. Buna rağmen geniş yaptım. Biliyorsunuz son zamanların trendi nedir? Önden bluzu, gömleği artık tuniği her şeyi birazcık böyle yukarıya katlıyoruz. Eteğe veya pantolona sıkıştırıyoruz. O kadar modanın kurbanı olmayın dedikten sonra da bunu anlatıyor olmam komik oldu. Ama ne yapayım? Durum bu. Daha sonra şu kol evinde yaptığımız artışlar sayesinde bedenimiz daha da genişliyor. Göğüs bölgesi 118'in de üzerine çıkıyor. Böylece bol bir salaş bir bluzumuz oluyor. Sadece modelde yaka daha böyle boğaza dayanan bir yuvarlak yakaydı. Ben onu birazcık genişlettim çünkü çok daralıyorum o kadar yuvarlak böyle boynuma yapışan bir yakada. Boğaza yapışan bir yakada bunaldığım için böyle yapmayı tercih ettim. Siz istiyorsanız daha da geniş yapabilirsiniz veya orijinalinde olduğu gibi boğaza daha da yakın bir yakada yapabilirsiniz. Ölçülerimiz bunlar. Şimdi ben bu sayfayı kapatıyorum. Diğerini açalım ve burayı da çekin. Şöyle. Çok severek kullanacağım. Çok beğendiğim bir kıyafet oldu. Dilerim siz de beğenmişsinizdir. İşinize yarayan, hoşunuza giden bir model olmuştur. Çok teşekkür ediyorum. Hoşça kalın.